you think you're better off alone? Selam film ve dizi severler. Yepyeni bir dizi analiz videosuyla daha sizlerle karşınızdayız. Bugün sizlerle ATV'nin sevilen tarih dizilerinden Kuruluş Orhan dizisinin 3. bölüm dizi analiz videosuyla karşınızdayız. Bakalım 3. bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Evet, 3. bölümde neler bizleri bekleyecek bunları göreceğiz. 3. bölüm çarşamba günü saat 8'de ATV ekranlarında sizlerle olacak. İzleyecek olan herkese şimdiden iyi seyirler, keyifli izlemeler dileyelim. Umarım keyif alacağınız güzel bir bölüm sizlerle olur diyelim. Evet, videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup bildirim zilini de açarsanız sevinirim. Yine videomu izleyip videoma like veya dislike atıp yorum atarsanız sevinirim. Yorum ve like bizler için önemli. Bunları yaparsanız sevinirim. Yine kanalımızda hype puanı açık. Hype puanından da destek vererek videolarımız daha fazla kişinin önüne çıkmasını, daha fazla kişi tarafından görülmesini sağlamış olursanız sevinirim arkadaşlar. Yine katıl butonumuz açık. Katıl üyeliğinden de katıl desteği olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. Yine videolarımızın altındaki teşekkürler kısmından da bana maddi destekte bulunabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün Kuruluş Orhan'ın 3. bölümünden bahsedeceğiz. 3. bölümde hem gerilimin had safhada olduğu hem de duygusallığın had safhada olduğu bir bölüm bizlerle olacak. 3. bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Biliyorsunuz bir önceki bölümde Flavius babası ve kardeşi için bir yeminde bulunmuştu. Bu yeminde babasının ve kardeşinin öcünü alacağını söylemişti. Bunun için Orhan Bey'i peşini bırakmıyor Flavius. Orhan Bey ile karşı karşıya gelen Flavius Orhan Bey'e kılıç çekiyor. Çektiği kılıç sonrasında da Orhan Bey bunu yapmanı tavsiye etmem diyor. Çünkü Orhan Bey Flavius'u öldürebileceğini düşünüyor. O yüzden Orhan Bey Flavius'a bu tavsiyede bulunuyor. Flavius önce kılıcını çekemiyor ama sonradan kılıç çekiyorlar ve kılıç kılıca mücadele başlıyor burada. Flavius önce kılıç çekemeyip sonra neden çekiyor? Çünkü Flavius kardeşi ve babası için ettiği yemin aklına geliyor. Bu yeminden dolayı alacağı ölç aklına geliyor. Kılıcını çekiyor. Biliyorsunuz bir önceki bölümde yine Osman Bey Orhan Bey yüzünden yatağa düşmüştü. Osman Bey iyileşebilecek mi? Ben Osman Bey'in ölmeden önce Orhan Bey ne yapıp ne edip babası Osman Bey ile aralarındaki sıkıntıyı çözüp babasından helallik alacak. Orhan Bey babasından bu helalliği alabilecek mi? Alacağını düşünüyorum. Osman Bey de oğluna helallik verecek arkadaşlar. Şimdi Orhan Bey çok büyük sıkıntılarla mücadele etmekte. Orhan Bey'in ilk hedefi Bursa'nın fethini gerçekleştirip Bursa'yı alabilmek. Bakalım Orhan Bey Bursa'yı alabilecek mi? Ben Orhan Bey'in Bursa'yı alabileceğini düşünüyorum. Ama bunu kısa bir bölümde değil, bu uzun bir bölümde sürecek. Uzun bir serüven olarak bu sürecek. Hem Orhan Bey Bursa'nın fethi için hazırlıkları serüveni hem de Orhan Bey'in Bursa'yı aldığı bölümler bizlerle olacak diye düşünüyorum. Ama bu uzun bölümler şeklinde olacak. Bu bir anda olmayacak arkadaşlar. Orhan Bey Bursa fethini alabilmek için uğraşırken kardeşi Alaaddin'le de sıkıntılar yaşamakta. Kardeşi Alaaddin'le de araları açık. Hem kardeşi Alaaddin'le araları açık hem de babası kendisi yüzünden yatağa düştü. Babasıyla aralarını düzeltmek isteyecek. Yine düşmanlar Orhan Bey Bursa'yı fethedebilmek istiyorken Orhan Bey'in babasıyla arasının açık olması yine Osman Bey'in yatağa düşmesinden de faydalanıp İlhanlılarla Bizans'ın bir araya gelmesiyle Bursa'yı fethetmek istiyorlar arkadaşlar. Yani Orhan Bey Bursa'yı fethetmek isterken diğer sıkıntılarla da uğraşıyor. İşte gerilim kısmı burada ortaya çıkıyor. Hem Alaaddin'le sıkıntıları var. Hem Flavius'la karşı karşıya gelmesi. Hem Bursa'yı fethetmek istemesi. Bursa'yı fethederken yapacağı hazırlık sahneleri. Yine Alaaddin'le aralarında açıklık. Yine biliyorsunuz Alaaddin'le birlikte Orhan Bey'in bir beyliği alabilme mücadelesi var. Orhan Bey de Alaaddin de beyliği almak istiyorlar. Bakalım beylik kimin hakkı olacak? Sizce beylik kimin hakkı olmalı arkadaşlar? Sizce beyliği kim hak ediyor? Ve Malhum Hatun beyliği oğullarından hangisine verecek? Orhan Bey'e mi verecek? Alaaddin'e mi verecek? Ben Malhum Hatun'un beyliği Orhan Bey'e vereceğini ve Orhan Bey'in bey olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bundan sonrasında da Alaaddin hem annesine hem de abisine karşı tavır alacak ve onlara karşı beylik almanın beylik hakkının kendisinde olduğunu düşündüğü için
onlara karşı düşman olacak arkadaşlar diye düşünüyorum. Yine Alaaddin Neşi de beyliği Alaaddin'in almasını düşünüyor arkadaşlar. Alaaddin bir toy kurmaya hazırlanıyor. Bakalım nasıl bir toy kuracak arkadaşlar. Bunu da göreceğiz. Ve Alaaddin sürekli beylik üzerine giderken annesinin de sürekli Orhan Bey'i savunmasından kızar ve annesi de bir karşı tavır almaya başlar. Yine arkadaşlar İnegöl'den kendisine destekler gelmektedir arkadaşlar Orhan Bey'e. İnegöl'den Osman Bey'in kardeşi, Osman Bey'in kızı, Orhan Bey'in kardeşi Fatma'dan bir destek geliyor arkadaşlar. Askeri destek gelmekte. Bakalım bu destek de Orhan Bey için çok önemli bir destek olacak. Yine Fatma bu desteğin başında da Fatma bulunmakta ve Flavius Fatma'nın da arkadaşlar canlı bir şekilde ele geçirilmesini istiyor. Ben şunu düşünüyorum. Flavius Fatma'yı canlı ele geçirmeyi neden istiyor? Flavius Fatma'yı canlı ele geçirip kardeşinin ve abisinin öcü için Fatma'yı kullanmak isteyecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, Flavius bence Fatma'yı canlı ele geçirecek ama direkt öldürmeyecek. Bunu Orhan Bey için kullanacak arkadaşlar. Orhan Bey için kardeşi ve babasının öcünü almak için kullanacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Yine arkadaşlar Orhan Bey'e bir mühimmat desteği de geliyor. Yine İnegöl'den bir mühimmat desteği de geliyor. Orhan Bey'e yani Osmanlı'ya hem İnegöl'den mühimmat desteği hem de askeri destek gelmekte. Askeri desteğin başında Fatma bulunmakta. Fatma da Osman Bey'in kızı arkadaşlar. Yine Basma Hatun tarafından da Orhan Bey'e İnegöl'den mühimmat desteği geliyor ve bu mühimmat desteğini getiren Basma Hatun karşılaması için de Yiğit Bey görevlendiriliyor. Yiğit Bey de burada Basma Hatun'u karşılayacak arkadaşlar. Yine yani dedik gerilim kısmından bahsettik size. Burada sizlere duygusal kısımdan bahsetmek. Duygusallık nerede diyecekseniz de biliyorsunuz Alaaddin'le Orhan Bey'in arası açıktı. Orhan Bey ile Alaaddin'in arası açık olmasına rağmen Alaaddin sonuna kadar abisinin yanında olduğunu gözyaşları içerisinde bunu söyleyerek abisine dua ettiğini söyler. İşte bu gözyaşı içerisinde ettiği dualar duygusallık kısmını da burada bizlere ön plana çıkarıyor arkadaşlar. Bakalım Alaaddin'le Orhan Bey'in arası düzelecek mi? Osman Bey iyileşip Orhan Bey ile arasındaki sıkıntıyı düzelebilecek mi? Orhan Bey isyanda bulunuyor. Bu isyan ne zaman bitecek? Orhan Bey toy kuracak. Bu toyu kurabilecek mi? Beylik Orhan Bey'e mi Alaaddin'e mi gidecek? Madun Hatun beyliği kime verecek? Bursa'yı Orhan Bey mi fethedecek? Yoksa düşmanlar mı fethedecek? Flavius'un canlı ele geçirmek istediği Fatma'yı ele geçirebilecek mi? Bunların hepsini bir sonraki bölümde göreceğiz. Yine Flavius öcünü alabilecek mi? Bunların hepsini bir sonraki bölümde göreceğiz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizler de 3. bölümde neler olabilir? Bunları yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.